Herkese merhaba arkadaşlar. Anthony Joshua, Alexander Usyk ve Tyson Fury ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anthony Joshua, Alexander Usyk'i knockout etmek için ringe geleceğim dedi. Anthony Joshua, Tyson Fury'nin emekli olması ile ilgili onu emeklilikten geri döndürebilirim dedi. Anthony Joshua, Tyson Fury ile sözlü olarak maç için anlaşmıştı. Lakin bunun önünde sadece iki isim engeldi. Biri Deontay Wilder, diğeri Alexander Usyk. Alexander Usyk, Deontay Wilder'ın zorunlu rakibiydi ve maç için ısrar etti. Israr etmesi bu maçın bir nevi iptaline neden oldu. Yine aynı şekilde Deontay Wilder'da Tyson Fury ile yaptığı sözleşmeye rövanş maddesi koyması ve bundan da geri durmaması, maç için ısrarcı olması ikisi arasında gerçekleşecek maçın iptaline neden oldu. Aslında bu dört isim muhteşem dörtlü. Bu dört isim birbirleriyle maç yapmadan kesinlikle ve kesinlikle emekli olmaması gerekiyor veya boksu bırakmaması gerekiyor. Boks fanlarının, boks takipçilerinin bu dörtlü arasında muhakkak hepsi birbirleriyle maç yapması gerekiyor. Alexander Usyk'in Tyson Fury ile, Anthony Joshua ile, Deontay Wilder'la mutlaka maç yapması gerekiyor. Çünkü bu maçlar çok bekleniyor. Özellikle de Alexander Usyk Tyson Fury maçı çok beklenen maçlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde Anthony Joshua'nın Tyson Fury ve Deontay Wilder maçları beklenen maçlar arasında. Tyson Fury'den de beklenen aslında maçlardan bir tanesi, en çok istenen maçlardan bir tanesi Anthony Joshua ve Alexander Usyk ile yapacağı maç. Deontay Wilder'ın da Alexander Usyk, Anthony Joshua maçlarını mutlaka ve mutlaka yapması gerekiyor. Deontay Wilder da boks ringlerine geri dönecek. Yine eskisi gibi o çılgın boksunu yapacaktır. Buna inancımız tamdır. Anthony Joshua Alexander Usyk'i knockout edebilir mi? Knockout edebilir. Güçlü yumrukları var. O potansiyele sahip. Ama Alexander Usyk de dayanıklı, akıllı bir boksör. Kolay kolay knockout olacak bir boksör değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şu bir gerçek, boksta her zaman var olan gerçek şu, işte şu isim knockout olmayacak diye bir şey yok. Sürpriz yumruk geldiği zaman her boksör knockout olabilir. Anthony Joshua'nın yaptığı açıklamayı ben size okuyayım. Fury boks arenasında emekliliğinden çıkıp centilmenlerin anlaşmasını yerine getirecekse kazanılacak çok para var diyor Anthony Joshua. Her şeyden önce kesinlikle zorlu bir rakip olan Usyk'teki listemde 1 kilo dövüşçü var diyor. İnsanlar sadece önünde olana odaklandığımı söylüyor ki bu iyi bir yol ama aynı zamanda büyük resmin ne olduğuna bakmak istiyorum. Böylece hızla yuvarlanabilirim. Zorundayım. Böylece potaya ulaşabilirim diyor. Alexander Deontay Wilder ve devam ediyor. Hala üstesinden geldiğimi hissediyorum ve ona doğru mücadele sunulursa geri dönecektir diyor. Tyson Fury'ye doğru mücadele sunulursa Tyson Fury geri dönecektir diyor. Yine devam ediyor. Usyk ile mücadele aklımda 12 round sürecekti. Oyun planım buydu. Çünkü onunla bir boksör olarak rekabet edebileceğimi düşündüm ve sanırım o benden 2 round daha kazandı. Böylece şampiyon oldu diyor Alexander Usyk ile ilgili. Yani şimdi hedef temellere geri dönmek ve knockout için gitmek. Yani benim diyor knockoutçı bir boksörüm. Eski hedeflerime geri dönmem gerekiyor ve knockout için ringde olmam gerekiyor diyor. Yani benim boks tarzım aslında bu diyor. Güce dayalı ve yakından dövüşmem gerekiyor diyor. Her zaman insanlara idman yaparken ya da dövüşürken onların ruhlarının yumuşadığını görüyorum. Dürüst olmak gerekirse bu kişiye doğrudan gözlerin içine baktığınızda ve vücudunu izlerken vücudu okuyabilir ve yumruk üstüne yumruk bu kişi yavaş yavaş soluyor diyor. Burada da işte çevirideki bir aksaklık ya sadece şunu diyor. Alexander Usyk'in gözlerine baktığında diyor sizi çözebiliyor diyor ve ona göre boks yapıyor diyor. Şimdi boks yaparken boks sanatı vurmak ve
Yani boks vurmak ve vurulmamaktır diyor. Yani yumruk atacaksın ama yemeyeceksin diyor. Bu bir sanat diyor. Demek uzak durmak için boks yapıyorsun. Bu gerçekten benim tarzım değil. Yani uzaktan boks yapmak benim tarzım değil diyor. Uzak dövüşmek. Benim tarzım yakın, yakın ve kişisel olmak ve kişinin işini zorlaştırmak. Yani oyun planı bu. Yani benim diyor mutlaka ve mutlaka Oleksandr Usyk'le yakından dövüşmem gerekiyordu diyor. Aslında benim oyun planım bu olması gerekiyor diyor. Ben diyor bunu yapmadım ama bir sonraki maçta bu oyun planını devreye sokacağım diyor. Aslında doğrusu da bu. Buna geleceğim. Bununla ilgili açıklama yapacağım. Artık kendimi cilalamış ve deneyimli hissediyorum. Kaybettim, geri döndüm. Bu çağın en iyileriyle savaştım ama yine de birkaç kişi istiyorum. Biri emekli Fury, belki Amerika'da Deontay Wilder ve ne olduğu bilinmeyen biri. Öyleyse özgeçmişime eklemek istediğim birkaç üst düzey dövüşçü daha var. Daha tecrübeli ve daha karakterli biri olarak yaşadığım olaylardan dolayı oyun planlarını takip edeceğimi ama aynı zamanda sahip olduğum o ruhu da kullanacağımı hissediyorum. Cephaneliğime daha fazlasını eklediğimi hissediyorum diyor Deontay Wilder. Pardon. Anthony Joshua. Ya ağzım sürçtü. Şimdi arkadaşlar, Anthony Joshua Oleksandr Usyk maçı ile ilgili, yani birçok maçla ilgili yorum yapıyorum, analizler yapıyorum. Lakin burada aslında boksta her zaman bir şeye dikkat çekiyorum. Sizin oyun planınız karşınızdaki rakibe göre olması gerekiyor. Rakibin boksuna göre iyi analiz, iyi strateji geliştirirseniz iyi bir taktikle ringe gelir ve o taktiğe bağlı kalırsanız doğal olarak boksta başarılı olursunuz. Eğer ki kalmazsanız doğal olarak sizin belki de rahat bir şekilde kazanacağınız maçı bile kaybedersiniz. Daha yeni izlediğimiz maç Shakur Stevenson Oscar Valdez maçı. E, Oscar Valdez'in Shakur Stevenson'a karşı yaptığı yanlış taktik, yanlış boks Oscar Valdez'i ring içerisinde çok kötü gösterdi. Sanki Shakur Stevenson'ın karşısında acemi bir boksör gibi gözüktü. Normalde bizim tanıdığımız, bildiğimiz Oscar Valdez güçlü yumruklar vuran, özellikle de kroşelerini, aparkatlarını çok iyi vuran, güçlü yumruklar vurabilen bir isim. Ama Shakur Stevenson'ın karşısında istediği boksu yapamadı. Performans olarak çok kötüydü. Boks olarak çok kötüydü. Teknik olarak çok kötüydü. Shakur Stevenson'da bir boksöre karşı, özellikle de bir rakibe karşı nasıl dövüşülmesi gerekiyorsa o şekilde dövüştü ve rahat bir şekilde Oscar Valdez gibi %78, %80 knockout oranına sahip bir boksörü geride bıraktı rahat bir şekilde. Bundan sonraki süreçte Shakur Stevenson'ın geleceği parlak. Shakur Stevenson artık yıldızlaşacak boksörlerden bir tanesi. Canelo Alvarez gibi, Floyd Mayweather gibi ve Tyson Fury gibi ve diğer boksörler gibi. Çünkü boks tarzı, boks stili, ring içerisindeki o rahat tavırları, hareketleri ve Oscar Valdez gibi iyi bir boksörün karşısında bu şekilde rahat bir maç kazanması doğal olarak bu ismin profesyonelde ilerleyen zamanlara doğru çok iyi işler çıkaracağını söyleyebiliriz. Özellikle de Shakur Stevenson'ın son zamanlarda istediği isimlere baktığımızda Vasil Lomachenko gibi, Devin Haney gibi birçok üst düzey boksörle maç yapmak istiyor, kendisine güveniyor ve yıldızlaşmak istiyorsanız mutlaka yıldızları gerinizde bırakmanız gerekiyor. Vasil Lomachenko boks kariyer kapasitesi bellidir. Devin Haney de son zamanlarda yıldızı parlayan boksörler, bu isimler. Anthony Joshua'nın Tyson Fury ile, pardon, Usyk'le yaptığı maça baktığımızda aslında Anthony Joshua Usyk'i yenebilecek bir kapasite bir boksör. Bunun için de ona doğru bir strateji, doğru bir taktik gerekiyor ve ring içerisinde mutlaka ve mutlaka kontrolden çok agresif boks yapması gerekiyor. Yani hırçın boksu. Nereden ne vurduğu belli olmayan, sürekli pres yapan bir Anthony Joshua ringde olması gerekiyor. Eğer ki bu stille, bu tarzda ringde olmazsa Oleksandr Usyk gibi teknik bir boksla, üst düzey yeteneğe sahip teknik bir boksörle
ringe girip ona uyar teknik boks yapmaya çalışırsa kesinlikle benim şahsi fikrim, boks tecrübeme dayalı söylüyorum, Alexander Usyk'i yenemeyecek. Ama ne zaman ki prese dayalı yakından aparkatlarına, kroşelerini çok kullanır ve Alexander Usyk'i ilk rounddan son rounda kadar boğar, performans olarak da kondisyon olarak da yeteri kadar kendini hazırlarsa bu maçı kazanabilir. Yoksa Anthony Joshua'yı, şunu söyleyebilir aslında, yaptığı bütün boks maçlarına baktığımızda dövüştüğü zaman özellikle de o güçlü aparkatlarını, kroşelerini vurduğu zaman çoğu rakibinin canını yakmış, çoğu rakibine hasar vermiş bir isim Anthony Joshua. Alexander Usyk hırçın bir boksör, inatçı bir boksör, vazgeçmeyen bir isim ve dayanıklı bir isim. O yüzden kolay kolay Anthony Joshua ile yapacağı maçta da şunu net bir şekilde anlayabilirsiniz. 12 roundun son saniyesine kadar mücadele edecektir. Son saniyesinde bile yumruk atacak kapasitede, inatçılıkta bir boksör. Kolay maç olmayacak. İkinci maçta Anthony Joshua için zor bir maç olacak. Mutlaka ve mutlaka akıllı boks yapması gerekiyor Anthony Joshua'nın. Zaten Alexander Usyk belli. Aslında Anthony Joshua'nın Alexander Usyk'le yapacağı maçta bir tık daha psikolojikmen önde diyebilirim mental olarak. Çünkü Alexander Usyk'in ülkesinde savaş olması doğal olarak Alexander Usyk psikolojikmen şu anda mental olarak çok kötü durumda. Arkadaşlarını düşünüyor, ailesini düşünüyor, çevresini düşünüyor. Onun kafası şu anda zaten karma karışık, dikkat, konsantre. Usyk'ün üzerinde bunların hiçbiri şu anda bence yok. Ama bunu Anthony Joshua maçına kadar atlatır mı, atlatamaz mı onu bilmiyorum. Mutlaka ve mutlaka bu süreçten çıkmak için zaten Anthony Joshua psikolojikmen yanındaki hocaları veya psikologlar bunun için ona terapi uygularlar veya onun ne yapması gerektiğini söylerler. Maça yakında %85, %90 kafa olarak, %70 gibi rahat olarak gelecektir. %95, %98 rahat olmasa da yine ona yakın bir rahatlık olacaktır üzerinde. Anthony Joshua Tyson Fury ile maç yapmadan emekli olmaması gerekiyor. Tyson Fury'nin de aynı şekilde. İki boksör mutlaka birbirleri arasında maç yapması şart. Çünkü şart dememin sebebi şu: boks fanları bu ikili arasındaki bir maçı çok fazla istiyor. Özellikle de Tyson Fury ile Anthony Joshua maçını, Tyson Fury ile Alexander Usyk maçını, özellikle de Alexander Usyk maçını çok fazla istiyorlar Anthony Joshua ile. Çünkü Tyson Fury ile ilgili şunu söylüyorlar. Alexander Usyk maçı ile ilgili Tyson Fury Alexander Usyk'ten korkuyor diyorlar, çekiniyor diyorlar. Bunun için emekli oluyor diyorlar. Bence kafalardan bu soru işaretini mutlaka ve mutlaka Tyson Fury'nin gidermesi gerekiyor. Bu iki ismi de geride bırakıp emekli olursa arkasından hiç kimse daha tek kelime konuşmayacak. Ama bu iki isimle dövüşmeden emekliyle ayrılırsa uzun yıllar bunlar konuşulacak. Deontay Wilder'a gelirsek, Deontay Wilder kötü bir boksör değil. Ben her zaman onun için şunu söylüyorum: Deontay Wilder'ın tek sıkıntısı koç, iyi bir antrenöre sahip değil ve bu yüzden de Deontay Wilder Tyson Fury'nin karşısında 3 kez yenildi. Aslında Deontay Wilder'ın kapasitesi var. İyi bir boksör, kötü değil. İyi bir fiziğe sahip, güçlü yumruklara sahip. Ama tek eksiği teknik, tek eksiği yerinde durması ayakları, tek eksiği rakibini aldatmaması, tek eksiği savunma. Hızı çok güzel. Kombineleri biraz daha kontrollü görerek vurursa aslında çoğu rakibine çok zor anlar yaşatacak. Bundan önce yaşattığı gibi bir isim. Ama Tyson Fury ile 3 kez maçında 3 kez yenildiği için bir anda Deontay Wilder hani kötü bir boksör, İşte bu zamana kadar yendiği rakipler iyi değildi, İşte bak Tyson Fury'ye yenildi, İşte 3 kez yenildi gibi bir algı var. Ama bence bu çok yanlış. Boksta bazen karşılaştığın rakiplerle uyum olmuyor. Ona oyun uyduramıyorsun. Yine Tyson Fury de mesela
bir rakibe çıkar. İstediği boksu yapamaz. Çok kötü gözükür. Çünkü iki boksörün bazen birbirine boks uymuyor. İstediği boksu onun karşısında yapamıyor. Ama bir diğerinin karşısına çıktığı zaman boksu uyuyor. Çok güzel dövüştüğü gözüküyor. Bu zaman zaman boksun içerisinde var. Deontay Wilder mutlaka ve mutlaka geri dönmesi gerekiyor ve mutlaka Anthony Joshua ve Alexander Usyk ile maç yapması gerekiyor. Özellikle de boks fanları bu dörtlü arasında, muhteşem dörtlü arasında yapılacak maçlarına çok fazla ilgi, alaka gösteriyor. Çok fazla izleniyor. Özellikle biz bile bu boksörle ilgili video yaptığımızda, bu boksörle ilgili konuştuğumuzda videolarımız çok fazla izleniyor ve çok fazla geri dönüşler alıyoruz. Boksla ilgili bu dörtle ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım bundan sonraki süreçte bu dörtlü arasında ne gibi süreç gerçekleşecek? Tyson Fury emeklilikten geri duracak mı? Tyson Fury ile ilgili aslında birçok açıklama yapan isimler var. İşte özellikle de babası diyor ki onun diyor hiçbir sözüne inanmayın. O diyor işte güven olmaz ona, o geri dönebilir diyor ama Tyson Fury de kesinlikle ve kesinlikle geri dönmeyeceğim diyor. Anthony Joshua ve Alexander Usyk maçları hiçbir zaman olmayacaktır diyor. Bunun üzerine basa basa söylemesi yani insanları hep düşündürmüyor değil. Özellikle de benim onun karşısında tehlikeli gördüğüm isim Anthony Joshua da değil. Bence Alexander Usyk. Alexander Usyk onun bence bir nevi çekindiği boksörlerden bir tanesi diyebilirim. Sonucunu kestiremediği. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Tyson Fury neler yapacak takip edeceğiz. Bakalım emekliliğinde sıra edecek mi, dönecek mi yoksa nasıl bir e, durumda karşımıza çıkacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Anthony Joshua'nın açıklamaları bu şekilde. Tyson Fury'nin durumu belli. Daha söylenecek çok fazla da bir şey yok. Videoyu çok fazla da dağıtmadan sonlandıracağım. Arkadaşlar kanalın büyümesini istiyorsanız mutlaka abone olun. Bunu es geçmeyin. Videolara beğeni koymayı unutun. Çünkü daha çok boks fanına, boks takipçisine ulaşalım. Çok şükür gittikçe kanalımız büyüyor. Beğenilerimiz, işte izlemelerimiz artıyor. Zamanla daha iyi olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.